Merhabalar, ben Tuğçe, kanalımıza hoş geldiniz. Peynirli ve patatesli pizza tarifi için sözü anneme bırakıyorum. Hoşçakalın. Tuğçe'ye teşekkürler. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu gördüğünüz güzel pizzaların tarifini başlıyorum. İlk olarak hamuru yoğurmakla başlıyorum. Yoğurma kabına 100 milim su ekledim. 100 milim de süt ekliyorum. Ve 60 milim zeytinyağı kullandım. 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı toz şeker ve 1 tatlı kaşığı kadar da tuz ekledim. Eklemiş olduğum malzemeleri iyice karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra tam 420 gram yani 3,5 su bardağı un kullandım. Unumun üzerine hamur kabartma tozunu da ekliyorum. Ve ilk başta kaşıkla karıştıracağım. Daha sonra kaşığımı çıkarıp elimle yoğurmaya başlayacağım. Her zaman belirttiğim gibi lütfen ununuzu kontrollü ekleyin. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Hamurum hazır. Bir 10 dakika dinlenmesi için kenara alıyorum ve ben iç harçlarını hazırlamaya başlıyorum. 2 tane patatesi rendelemeye başladım. Orta büyüklükte patates yetecektir. Ve patatesi rendeledikten sonra suyunu videoda gördüğünüz gibi sıkıp dökeceğim. Bir tane de küçük boy soğan rendeliyorum. Yine küçük kabuğunu soyduğum ince ince doğradığım domates ve 1 adet yeşil biberi ekliyorum. 1 yemek kaşığı domates salçası, pul biber, karabiber ve tuz ekliyorum. 50 milim kadar da sıvı yağ ekleyip karıştıracağım ve patatesli harcım hazır hale gelecek. Patatesli harcım hazır. Sıra peynirli de 70 gram rendelemiş olduğum kaşar peyniri ve 70 gram da lor peynir kullanacağım. Lor peynir olmayanlar beyaz peynir de kullanabilir. Küçük boy 1 tane soğan ve 1 tane de yeşil biber ekliyorum. Yine küçük boy ince ince doğradığım domatesi ekledim. 1 tane yumurta, pul biber, karabiber ve tuz ekledim. Peynirler tuzlu olduğu için tuzu biraz daha az ekliyorum. 50 milim kadar da sıvı yağını ekledikten sonra peynirli harcımı da iyice karıştıracağım ve hazır hale gelecek. Videolarımızı beğeniyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Biz iç harçlarını hazırlarken hamurumuz da biraz dinlendi. Hamurumuz kabartma tozuyla olduğu için, yani içinde maya olmadığı için hiçbir şekilde beklemeye gerek yok. Bir 5-10 dakika dinlenmesi bizim için yeterli olacaktır. Cevizden biraz büyük bezeler koparacağım. Ve daha sonra pizzalarımı hazırlamaya başlayacağım. Tam olarak 20 parçaya böldüm hamurumu. Yani 20 tane beze çıkardım. Üzerini kurumasınlar diye temiz bir poşetle kapattım. Şimdi ilk olarak patatesli pizzalarımı hazırlamaya başlıyorum. İsteyenler eliyle bile açabilir. Ama benim böyle küçük bir merdanem var. Onunla açması da kolay oluyor. Yaklaşık 1/4 santim kalınlığında açtım. Ve gördüğünüz gibi açmış olduğum bezelerimin üzerine patatesli harcımdan yerleştiriyorum. Patatesli pizzalarım hazır. Birazdan peynirli pizzalarımı da hazırlamaya başlayacağım. Lütfen videoyu dikkatli bir şekilde izleyin.
Patatesliyi de peynirliyi de yapması çok kolay. Hem de mayalı hamur gibi un serpmenize falan gerek yok. Gayet kolay açılıyor. Uzunlamasına açmış olduğum hamurun içine peynirli hazırlamış olduğum içten koyuyorum. Ve uç kısımlarını bu şekilde iyice bastırarak kapatıyorum. Yapması da çok zevkli. Ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videomu buraya kadar izleyenler lütfen bana destek olmak için kanalıma abone olursa, yorum bölümüne yorum bırakırsa ve videolarımızı paylaşıp like atarsa çok mutlu olurum. Peynirli pizzamı nasıl yaptığımı sizlere tekrar gösteriyorum. Uç kısımlarını pişerken açılmamaları için sıkıca kapatıyorum. Ve iyice kapattıktan sonra kaldırıp yağlı kağıt serdiğim tepsiye koyuyorum. Ve pizzalarım hazır. 185 derece önceden ısıttığım fırında yaklaşık 25 dakika pişirdim. Sizler yine de fırınınızın ayarına göre kontrollü pişirin lütfen. Ve pizzalarım yemeğe hazır. Birazdan sizlere kesip iç dokusunu da göstereceğim. Gerçekten mayalı hamuru asla aratmayan, hatta mayalı hamurdan bile lezzetli oldu diyebileceğim bir pizza tarifi. Mutlaka deneyin ve lezzetine bakın. Patatesli pizzam böyle hafif kıtır ama lezzetine doyamayacağınız harika bir pizza tarifi. Hem iç harçları çok lezzetli hem de hamuru çok lezzetli. Tadı damağınızda kalacak. Ve yine güzel bir videonun sonuna yaklaştık. Sizlerle yeni videoda görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Her şey gönlünüzce olsun.